Hiç düşündünüz mü? Okumak size ne katıyor? Sizi değiştirip dönüştürüyor mu? Yoksa kitapları tüketip hayatınıza devam mı ediyorsunuz? Okur muyuz? Yoksa sadece tüketici mi? Bu videoda incelemesini yapacağım kitap Okumayı Okumak. Yazarı ise YouTube'da kitap içerikleri üreten, benim o vesileyle tanıdığım, aynı zamanda öğretmen kimliğiyle tanınan Mustafa Yılmaz. İlk bakışta ismi biraz ilginç geliyor. Okumayı okumak. Çünkü çoğumuz okumayı zaten bildiğimizi düşünüyoruz. Sonuçta harfleri tanıyoruz, cümleleri kuruyoruz, sayfaları çeviriyoruz. Ama gerçekten okumayı biliyor muyuz? Okumak bu kadar basit mi? Tabii ki değil. Çünkü kitap okumak ile okur olmak aynı şey değil. Bugün sosyal medyada insanlar yılda 100 kitap bitirmenin peşinde. Okuma hedefleri hazırlanıyor, uygulamalarda sayaçlar tutuluyor, raflara yeni kitaplar ekleniyor. Fakat bütün bunların arasında sormamız gereken asıl soru şu: okuduklarımız bizi gerçekten değiştiriyor mu? Çünkü kitabı tüketmek kolay. Bir kitabı birkaç saatte bitirebilirsiniz. Altını çizmeden, üzerine düşünmeden, hiçbir cümleyi hayatınıza taşımadan ve ertesi hafta kitabın büyük bölümünü unutabilirsiniz. İşte bu noktada kitap tüketicisi ile okur arasındaki fark ortaya çıkıyor. Kitap tüketicisi sayfa sayısını arttırır. Okur ise bakış açısını genişletir. Kitap tüketicisi kaç kitap okudum diye sorar. Okur ise bu kitap bana ne kattı diye düşünür. Farkında olmalıyız ki günümüzde bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay ama bilgiyi dönüştürmek hiç olmadığı kadar da zor. Kitaba dönecek olursak yazar Mustafa Yılmaz da kitabını tanıtırken bunun sadece kitap tavsiyelerinden oluşan bir çalışma olmadığını, yaklaşık 6 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu söylüyor. Eser 3 bölümden oluşuyor. Bu 3 bölüm aynı zamanda kitabın alt başlığı olan ilke, kitap ve liste bölümlerinden oluşuyor. İlk bölümde okuma üzerine yazılar ve okumanın ilkeleri yer alıyor. Bu bölümde yazar nasıl okuma yaptığından, istikrarlı okumanın ilkelerinden, çocuklara okumayı sevdirmenin yollarından bahsediyor. İkinci bölümde yazarın daha önce tahlil ettiği 265 kitap konu başlıklarına göre sınıflandırılmış şekilde sunuluyor. Hangi kitapları niçin okumalıyızın cevabını veriyor yazar. Ben bu listeden çok faydalandım. İçinde okuduğum ve kanalımda incelemesini çektiğim kitaplar olduğu gibi hiç okumadığım kitaplar da mevcut. Listede birbirinden değerli kitaplar var. Birbirinden değerli diyorum çünkü ikinci bölüme başlarken kırmızı kalemimi elime aldım. İlgimi çeken kitapları işaretlerim diye düşünürken bir de baktım kitapları sırasıyla işaretliyorum. Anladım ki hepsini okumam gerekecek. Üçüncü bölümde ise farklı yaşlara ve ilgi alanlarına göre hazırlanmış tematik okuma listeleri bulunuyor. Bu yapı bana şunu düşündürdü. Aslında bu kitap hangi kitabı okuyayım sorusundan önce neden okuyorum sorusunu sorduruyor. Bu çok önemli bir soru. Çünkü okuma alışkanlığı yalnızca kitap satın almakla gelişmiyor. Yalnızca her gün belirli sayfa okumakla da gelişmiyor. İyi bir okur olabilmek için okuduğumuz metinle mücadele etmemiz gerekiyor. Katıldığımız yerler olacak, karşı çıktığımız yerler olacak, altını çizdiğimiz cümleler olacak. Belki günlerce zihnimizde dolaşacak fikirler olacak. İşte gerçek okuma biraz da burada başlıyor. Ben okuduğum kitabın bende etkisini arttırmak için bu kanalı kurdum. Çünkü bir kitap incelemesi videosu hazırlamak için sadece okuyup aklıma ilk geleni anlatmıyorum. Bir kitabı bitirdiğimde o an kitap bana ne düşündürdü onun notunu alıyorum. Daha sonra kitap hakkında yazılmış incelemeleri, yazılmış yazıları inceliyorum. Ki kitap hakkında benim görmediğim olabilir. Onların notunu alıp onlar üzerine düşünüyorum. Daha sonra bu düşüncelerim kafamda zaten bir videoya dönüşüyor. Sonra kamera karşısına geçiyorum. Bu süreç kitap hakkında daha fazla zaman geçirmeme, kitabın bendeki etkisinin artmasını sağlıyor. Böyle düşününce aslında kitap inceleme videolarının faydasını izleyenden çok ben görüyorum. Ne kadar emek verirsem kitabı o kadar çok anladığımı düşünüyorum. Emek demişken videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kitaba tekrar dönelim. Kitabın arka kapak metnine geçen bir ifadeye dikkat çekeceğim. Orada okumanın yalnızca kağıttaki harfleri seslendirmek olmadığını, insanı, tabiatı ve hayatı anlamaya açılan bir yol olduğu vurgulanıyor. Ayrıca kitap hakikat arayışında olan yetişkinlere, öğrencilerine yalnızca bilgi değil, karakter de kazandırmak isteyen öğretmenlere ve çocuklarına okuma sevgisi aşılamak isteyen ebeveynlere rehber olmayı hedeflediğini ifade ediyor. Aslında bu cümleler kitabı kimlerin okuması gerektiğinin yanıtını veriyor. Peki bu kitap herkese hitap ediyor mu? Onun cevabını verelim. Kitabın dünyası yalnızca teknik okuma becerileri üzerine kurulmuyor. Daha çok anlam, değerler ve kişisel gelişim ekseninde ilerleyen bir okuma anlayışını savunuyor. Bu bakış açısına yakın hissedenler kitapla güçlü bir bağ kurabilir. Bu açıdan kitap beni fazlasıyla memnun etti. Tekrar tekrar dönüp içinde
içindeki kitaplara bakacağım. Bu kitaptan kendime okuma listesi yapacağım bir eser olmuş. Ama daha akademik ya da eleştirel okuma yöntemleri bekleyenler ise farklı kaynaklarla birlikte değerlendirmek isteyebilir. Fakat ne olursa olsun kitabın ortaya attığı temel soru oldukça değerli. Neden okuyoruz? Bilgili görünmek için mi? Kitap sayımız artsın diye mi? Başkalarına ne kadar okuduğumuzu gösterebilmek için mi? Sosyal medyada takipimiz artsın diye mi? Yoksa gerçekten değişmek için mi? Ben uzun zamandır şunu düşünüyorum. İnsan okuduğu kitap kadar değil, okuduğu kitabın üzerine düşündüğü kadar gelişiyor. Çünkü bir kitabın gerçek değeri kaç sayfa olduğunda ya da kaç saatte bitirildiğinde değil, zihninde ne kadar uzun süre yaşamaya devam ettiğinde ortaya çıkıyor. Bir kitabı bitirmek bazen çok kolaydır. Ama o kitabın sizi bitirmesine, sizi dönüştürmesine izin vermek çok daha zordur. Çünkü bunun için yalnızca gözlerinizi değil, zihninizi ve kalbinizle açmanız gerekir. Belki de bu yüzden bazı insanlar yılda 50-100 kitap okur ama hayatlarında hiçbir şey değişmez. Sayfalar ilerler, raflar dolar, okuma listeleri uzar. Fakat insan aynı yerde kalır. Çünkü okuma eylemi gerçekleşmiştir ama düşünme eylemi başlamamıştır. Bazıları ise yılda 10 kitap okur. Hatta bazen tek bir kitabı aylar boyunca elinden düşürmez. Aynı satırların altını tekrar tekrar çizer. Aynı cümleye yıllar sonra yeniden döner. Çünkü bilir ki bazı kitaplar bir kez okunmak için değil, insanın farklı yaşlarında yeniden keşfedilmek için yazılmıştır. Aynı kitabı ikinci kez okuduğunda aslında değişen kitap değildir. Değişen sensindir. Sen değiştikçe kitap da sana başka bir yüzünü gösterir. Okur olmak biraz da burada başlıyor. Çünkü gerçek okur bilir ki kitabı rafına koyduğu anda okuma bitmez. Belki de asıl okuma tam o anda başlar. Bir cümle günlerce zihninde dolanır. Bir karakter kendi hayatındaki eksikleri fark ettirir. Bir fikir yıllardır doğru sandığın düşünceleri yerinden oynatır. Ve bazen tek bir paragraf uzun zamandır sormaya cesaret edemediğin soruları önüne bırakır. İyi kitaplar bize sadece bilgi vermez. Bizi rahatsız eder. Konfor alanımızı bozar. İnandıklarımızı yeniden sorgulatır. Çünkü hakikate yaklaşmanın yolu her zaman yeni cevaplar bulmaktan değil, eski cevaplarımızdan şüphe etmeyi öğrenmekten geçer. Belki de bu yüzden kitaplar insanın en sessiz öğretmenleridir. Bağırmazlar, emretmezler, ikna etmeye çalışmazlar. Sadece önüne bir düşünce bırakırlar ve gerisini sana emanet ederler. O düşünce bazen bir gün sonra kaybolur. Bazen de yıllarca seninle yürür. Aldığın kararlarda, kurduğun ilişkilerde, dünyaya bakışında kendini hissettirir. İşte kitapların gerçek gücü de burada saklıdır. Fikirlerini sorgulatır, hayatını sorgulatır. Kendin hakkında emin olduğun şeyleri yeniden düşünmeye zorlar ve farkına bile varmadan seni yavaş yavaş değiştirir. Bir gün dönüp geriye baktığında aynı olaylara aynı gözle bakmadığını fark edersin. Aynı cümleleri kurmadığını, aynı öfkeyi taşımadığını, aynı korkulara sahip olmadığını görürsün. O zaman anlarsın ki değişim büyük gürültülerle değil, bazen tek bir cümlenin insanın içine sessizce yerleşmesiyle başlar. Bu yüzden kitap okumak yalnızca bilgi edinmek değildir. Okur olmak da yalnızca çok kitap bitirmek değildir. Okur olmak düşünmeye cesaret etmektir. Kendini değiştirmeyi göze almaktır. Her yeni kitabın seni biraz daha başka bir insana dönüştürebileceğini kabul etmektir. Çünkü sonunda geriye okuduğun kitapların sayısı kalmaz. Geriye o kitapların senden nasıl bir insan yaptığı kalır. Sonuç olarak okumayı okumak bana göre yalnızca yeni kitaplar öneren bir çalışma olmaktan çok okuma kültürü üzerine düşünmeye davet eden bir rehber izlenimi veriyor. Özellikle düzenli okuyan ama okuduklarını daha bilinçli değerlendirmek isteyen okurlar için ilgi çekici bir kaynak olabilir. Kitabın ikinci bölümündeki 265 kitaplık tahlil arşivi ve farklı seviyelere göre hazırlanmış okuma listeleri de onu klasik okunacak kitaplar listelerinden ayıran önemli özelliklerden biri gibi görünüyor. Ben videoyu şu cümlelerle bitirmek istiyorum. Kitaplar hayatımızı değiştirmez. Kitaplarla kurduğumuz ilişki hayatımızı değiştirir. Çünkü kitabı bitirmek bir başarı olabilir. Ama gerçek okurluk kitabın bizi yeniden yazmasına izin vermektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Okumak üzerine ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.